Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Dilerim her zaman istediğiniz modelleri kolaylıkla örebilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu elimde görmüş olduğunuz iki şişle örülen desenli, kolaylıkla örebileceğiniz dikişsiz patik modelinin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Modelim iki renkten oluşuyor. Şöyle şu kısmına da desen uyguladım ve dikişsiz bir şekilde patiğimizi örüyoruz. Patiğim 36 ve 37 ayak numaraları için uygundur. Diğer ayak numaraları için örgünün içinde örerken videonun içinde sizlere bilgi veriyor olacağım. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Evet, patiğim için gerekli malzemelerim: iki renk patiklik ip kullandım. Krem ve pembe renkte. Makasım var iplerimi kesmek için ve 3 milimetre şiş kullandım. Örgümüze ilmek atarak başlıyoruz. Pembe rengimizle başlayacağız. 58 ilmek atarak başladım ben. Benim bu ilmek sayım 36 ve 37 ayak numaralarına olur. Diğer ayak numaraları için ilmek sayısını 4 eksik 4 fazla yapabilirsiniz. İlmeklerimi bu şekilde atmaya başladım. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlmeklerimi böyle atıyorum. İlk sırada atarken ilmeklerimizi gevşek atalım. Şöyle şu aradaki esneme payı olsun. 58 tane ilmek atalım. 58 tane şişime böyle ipimi attım, ilmeğimi. Şimdi burası örgümün arka yüzü. Başlangıç ipim burada. Örmeye başlıyorum. İlk ilmeği her zaman ben örmeden diğer şişime alıyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Son ilmeğe kadar gidelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi her zaman düz örüyorum. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi örgümün ön yüzünü çevirdim. Bakın şöyle. Dediğim gibi her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örüyorum. Kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor. Şimdi ilk ilmeği yine örmeden aldım. Örgümün ön yüzündeyim. Diğer ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde bir diş haroşa sırasını bakın oluşturmaya başladım. Böyle ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve haroşa sıralarını oluşturalım. Toplamda bakın şu kısmını oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 diş haroşa sırası ördüm ben şurada. Bunları örelim. Sonra diğer rengimize ve modelimize başlayacağız. Evet, şöyle örgünün ön yüzünden saydığımda 1, 2, 3, 4. 4 diş haroşa sırasını ördüm. Örgünün ön yüzündeki haroşa sırasında ördükten sonra arka yüze geçiyorum. Burada krem rengimi alıyorum. Şöyle ipime bunu bağlıyorum. Şimdi krem rengime geçiş yapacağım. Hem de modelimi kuracağım. İlk ilmeği örüyorum renk geçişlerinde. Örgünün arka yüzündeyim. 1 2 3 4. 4 tane bu şekilde ördüm krem rengimle. 5.'yi örmeden bu şişimi alıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4. 4 tane krem rengimle ördüm. 5.'yi örmeden şişimi aldım. 1 2 3 4. 4 tane krem rengimle ördüm. 5.'yi örmeden şişimi aldım. 1 2 3 4. 4 tane ilmeğimi ördüm. Burada 5.'yi örmeden şişimi aldım. 1 2 3 4 tane ördüm bakın. 5.'yi örmeden şişimi aldım. Burada bu şekilde örmeden şişimizi aldığımız 1 2 3 4 5 tane olması gerekiyor. Şöyle göstereyim patiğimde de bakın. 1 2 3 4 5. 5 tane bakın bu şekilde. Şimdi ilmek sayısını sayalım. 2
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 tane ilmeğim oldu. Şimdi burada 25 ilmeğim var. Şimdi şu orta kısmını yapıyorum. Şurayı. Bakın. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ilmeğimi bu şekilde ördüm bakın. Buradan sonra 8 ilmeğimi krem renginde ördüm. Şimdi bir tane örmeden alıyorum. Şu tarafa geçtik bakın. Bu tarafı kurduk. Ortaya 8 tane krem renkli ilmeğimi ördüm. Şimdi şu tarafı kuruyoruz bakın şu şekilde. Örmeden aldım. 1, 2, 3, 4. 4 tane krem rengimle ördüm. 5.'yi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4. 4 taneyi ördüm. 5.'yi örmeden şişime geçirdim. 1, 2, 3, 4 taneyi ördüm. 5.'yi örmeden şişime aldım. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. 5.'yi örmeden bu şişime geçirdim. Ve 1, 2, 3, sonuncuyu da düz örüyorum. 4. 4 tane ilmeğimi de burada krem rengimle ördüm. Şimdi örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Bakın şöyle. Ne yaptık? Tekrar edelim. Şimdi burada 4 tane krem rengimle ördüm. 5.'yi örmeden aldım. 4 tane krem rengimle ördüm. 5.'yi örmeden aldım. 4 tane krem rengimle ördüm. 5.'yi örmeden aldım. 4 tane krem rengimle ördüm. Yine 5.'yi örmeden aldım. Bakın böyle örmeden aldığım 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5.'yi de örmeden aldıktan sonra ortaya 8 tane krem rengimle ördüm. Sonra bir örmeden aldım. Aynı işlemi burada da tekrar ettim. Örgünün ön yüzündeyim şu an. Örgünün ön yüzündeyim ve krem renkli ilmeklerimi örüyorum. Bakın 4 tanesini buraya şişime aldım. Şimdi bunu yine örmeden alacağım. Fakat böyle aldığımda ipim buradan geçmiş oluyor. Böyle görüntüsü güzel olmuyor. O yüzden ipi arkaya geçiriyoruz. Örgünün ön yüzündeyken bunu yapıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin arkasından ipi dolandırdım. Ve diğerlerini örüyorum. 4 taneyi ördüm. Yine örmeden aldığımı örmeden alacağım. Örgünün ön yüzündeyken ipi ilmeğin şöyle arkasından geçiriyoruz. Ve yine örmeden alıyorum. Krem renkleri ördüm. Örmeden aldığıma geldim. İpi arkaya geçirdim. İlmeğin arkasından çevirdim. Bu şekilde örüyorum. Bakın krem renklileri örüyoruz. Örmeden aldığımızı tekrar örmeden alıyoruz. Bu şekilde. Bakın. Bunu da yine örmeden aldım. İpi arkadan dolandırdım. Şimdi burada 8 tane ilmeğim vardı. Bakın bu şekilde. 3 tanesini bu tarafa, 3 tanesini bu tarafa, 2 tanesi ortada gidecek. Bu 2 tanenin bu yanından ve bu yanından artışlarımızı yapacağız. Şimdi bunu örmeden aldım. 1, 2, 3. Ortadaki 3 tane krem renkli ilmeği ördüm. Ördükten hemen sonra bakın şişime ipimi doladım. Sonra gelen 2 ilmeği düz örüyorum. Bunları düz ördüm. Bir doladım. Kalan 3 tane ilmeği ters olarak ördüm krem rengimle. Bakın şöyle. 3 krem renkli ilmeği ördüm. Şişime ipimi doladım. 2 tane düz ördüm. Şişime ipimi doladım. 3 tane ters olarak ördüm. Şimdi örmeden aldığımı yine örmeden alarak gidiyorum. Sırayı böyle tamamlıyorum. Örgünün ön yüzündeyken ipi böyle ilmeğin arkasından dolaştırarak örüyoruz. Krem renkli ilmekleri örüyoruz. Pembe renkli ilmeği örmeden alıyoruz. Sırayı tamamlayalım. Evet, böyle sıramı tamamladım. Burası örgünün ön yüzü. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde pembe rengimi alıyorum. Pembe rengimle ilmeklerin tamamını örüyorum. Örgünün arka yüzünde artma eksilme yok.
Artmalarımız örgünün ön yüzünde olacak. Böyle örmeden aldığım ilmekleri de örerek ilerliyorum. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Yine ilmeklerimi örerek ilerliyorum. 2 tane düz ilmeğimiz var ortada. Oraya kadar ilmekleri böyle ters olarak örelim. Evet, 2 tane düz ilmeğim var bakın burada. Oraya geldim. Onları örmeden şişime ilmeğimi bir doluyorum. İpimi bir doluyorum. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Ördükten hemen sonra tekrar ipimi şişime doluyorum ve ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu 2 düz ilmeğimiz bizim başında ve sonunda artma yapıyoruz. İplerimizi dolayarak. Artış noktamız bizim burası. Şimdi böyle sırayı ilmekleri ters olarak örerek tamamlayalım. Örgümün ön yüzünü bitirdim. Şimdi arka yüze geçiyorum ve krem rengime geçiyorum. Yine yaptığım işlemi modeli aynı şekilde kuruyorum. 4 tane ilmeğimi örüyorum. 5.'yi örmeden alıyorum. 4 tane ilmeği örüyorum. 5.'yi örmeden alıyorum. 4 tane örüyorum. 5.'yi örmeden alıyorum. Böyle örmeden aldığım 5 tane olacak. Şu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Şimdi artık örerek ilerliyorum. Burası örgünün arka yüzü. Burada ortadakileri de krem rengimle örerek ilerliyorum. Bakın buradaki örmeden aldığım ilmeğe geldim. Şöyle örgünün ön yüzünden bakıyorum. Sırasını kaçırmayalım bakın. Aynı sırada gidecek. Bunu da örmeden aldım. 4 tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. 4 tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bu örmeden aldığım ilk sıradaki örmeden aldığım ilmeğe denk gelecek. Yerini şaşırmayalım. Modelimiz düzgün gitmez. Bakın şuradan başladım. Buraya bakarak. Şöyle. Aynı sırada gidecek çünkü. Şöyle 4 tane ördüm. Birini örmeden aldım. 4 tane örüyorum. 5.'yi örmeden alıyorum. Sırayı tamamladım. En son 4 tanesini örüyorum. Örgümü çevirdim. Şöyle. Bu arkada örmeden alıyoruz ya, o şu örmeden aldığımız ilmeğin hizasında gidecek. Böyle yerini şaşırmayalım arkada örerken. Şu şekilde bakın. Evet, bu şekilde yine modeli kurdum. Krem renkleri öreceğim. Bunu örmeden alacağım. Örgünün ön yüzündeyken ipi arkasından çeviriyoruz ilmeğin. O şekilde örmeden alıyoruz. Bakın buraya düz ilmeklerime geldiğimde düz ilmeğin örmeden bir doluyorum. Ördükten sonra ipimi bir kez daha doluyorum ve devam ediyorum örmeye. Sonra örgünün arka yüzünde diğer pembe renge geçiyoruz. Pembe renkle örerken ilmeklerin tamamını örüyoruz. Sadece örmeden aldıklarımızı krem renkte yapıyoruz. Bu şekilde bu iki sıranın tekrar şeklinde ilerliyor modelimiz. Bakın şu kısımlar hep böyle aynı hizada gidecek. Bunların yerini şaşırmayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane bu şekilde. Burada 5 tane de bu tarafta var. Hep aynı hizada gidiyorlar. Orta kısımdaki ilmekler artarak ilerliyor. Çünkü düz ilmeğin başında ve sonunda ilmek artışı yaparak böyle arttırıyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Toplam 90 ilmek olana kadar böyle ilerleyeceğiz. Şu delikli kısımları da sayabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane delikli kısımları yapmışız. İlmek sayımız da 90 olana kadar bu şekilde devam edelim örmeye. Evet, bakın böyle sıralarımı tamamladım. Şöyle göstereyim. 90 ilmek olana kadar artışlarıma devam ettim.
Şöyle krem rengimle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa ördüm. Yine burada da sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa krem rengimle ördüm. Sonra krem rengimle işim bittikten sonra onu ben kestim, koparttım. Ve sonrasında 90 ilmeğe ulaştıktan sonra 1, 2, 3. Bakın şöyle göstereyim. 3 diş haroşa sırası ördüm 90 ilmekle. Bunu pembe rengimle ördüm. 3 diş haroşa sırası 90 ilmekle pembe örgümle ördüm. Şimdi artık topuk kısmının yapımına geçeceğiz. Şöyle topuğumuzu göstereyim sizlere. Bakın. Dikişsiz bir topuk yapacağız. Bunun için 10 tane ilmeği buradan ayıracağız. 90 ilmeğimiz var. 10 ilmek burada. 40 burada. 40 da burada kalacak. Şimdi 40 tane ilmeği örerek gelelim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. 40 tane ilmeğimi bu şişime böyle örerek alıyorum ve ilerliyorum. 40 tane ilmeğimi böyle ördüm. Şimdi burada 10 tane ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 taneyi ördüm. 10'uncuyu örerken yanındakiyle birlikte ters olarak örüyorum. 10. Şimdi örgümü çevirdim. Başa kadar gitmedim. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ilmeği yine bu şekilde ördüm. 10'uncuyla buradan bir ilmeği yanına katarak ikisini birlikte örüyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi örgüyü çevirelim. Çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ilmeğimi ördüm. 10'la buradan bir ilmeği de yanına alarak ikisini birlikte ters ördüm. Örgümü çeviriyorum. Tekrardan ilk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 10'uncuya geldim. Artık zaten saymaya gerek yok. Böyle ilmekler ayrılıyor zaten. Bakın arada baya böyle bir boşluk oluyor. 10'uncuyla buradan bir ilmeği birlikte alarak ördüm. Örgümü çevirdim. Bu şekilde git gel yaparak örmeye devam edeceğiz. Bakın zaten ilmekler artık birbirinden ayrılıyor. İsterseniz sayabilirsiniz. Saymadan da bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Şöyle örerek ilerleyelim. Evet, bakın böyle taban kısmını örerek geldim şöyle. Burada 5 ilmeğim kaldı. 2, 4, 5. Ortada 10 tane ilmeğim var. Şurada da 5 tane ilmeğim var. Şimdi hem bu taraftakileri aynı şekilde azaltmaya başlayacağız, hem de şu ortadakileri azaltacağız artık. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Sonrasında tek tek örüyorum. Böyle 3 ilmeğim kaldı. Şu ikisini birlikte örüyorum. Son ilmeği de her zaman zaten bununla buradan birini birlikte örüyorduk. Bunları ördüm. Şimdi geriye döndüm. İlmeklerimi tek tek örerek ilerliyorum. Son ilmeğe geldim. Bununla buradan bir ilmeği yanına katarak ördüm. Örgümü çevirdim. Buradaki 2 ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Bakın ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ikisini birlikte ters olarak ördüm. Şimdi tek tek örüyorum. Sonda 3 ilmeğim kaldı. Şu ikisini birlikte örüyorum. Bu ilmekle buradan yanına birini katarak ördüm. Bakın ortada 10 ilmek vardı. Şu an 2, 4, 6 ilmeğe düşürdük. Arka yüze geçtim. Tek tek örüyorum ilmeklerimi. Bununla
da buradan bir ilmeği yanına katarak ördüm. Örgümü çevirdim. Ön yüze geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örüyorum. Son ilmekle buradan birini yanına katarak ördüm. Ortada 4 ilmeğim kaldı. 10 ilmek ilerliyorduk. Şu an 4'e düşürdük. Arka yüzünü çevirdim. Burada tek tek örüyorum. Örgünün ön yüzünü çevirdim. Bu kenarda 2, bu kenarda 2, ortada 4 ilmek kaldı. İlk ilmeği örmeden aldım ortadaki. Şu 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Son ilmeğim kaldı. Bunu da buradan bir ilmeği yanına alarak ördüm. Örgümü çevirdim. Arka yüzündeyim. Tek tek örüyorum. Son ilmeğe geldim. Buradan birini yanına alarak ördüm. Örgümü çevirdim. Ortada giden 3 ilmeğim kaldı. 10 ilmek vardı. Ortada 3'e düşürdüm. Kenarlarda birer tane kaldı. Şimdi burada ortadaki bu 3 ilmeğin 3'ünü birlikte ters olarak örelim. Bu ilmeğim kaldı bir tek. Bunu da aldım. Buradan bir ilmek alıyorum. Bakın şurada kenarda her sıranın başında böyle ilmeklerimiz var. Buradan bakın örgünün ön yüzündeki ilmeği alıyorum. Şöyle aldım. Bununla birlikte ördüm. Örgümü çevirdim. Şimdi bu 3 ilmekle şöyle yukarıya doğru ilerleyeceğiz. Şimdi patiğimi de sizlere göstereyim. Bakın şu kısmı. Bu kısmını da dikişsiz bir şekilde ördüm ben. Dilerseniz burada 3 ilmeği birlikte kapatıp böyle dikimini de yapabilirsiniz. Ben orayı da örerek ilerledim. İlk ilmeği örmeden aldım. Ortadakini ördüm. Sonuncu ilmekle bakın buradan örgünün ön tarafından sıradaki ilmeği alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Ortadakini ters ördüm. Son ilmekle şuradan bir ilmeği şöyle alarak ikisini birlikte ters ördüm. Çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Ortadakini ters ördüm. Son ilmeğimi aldım. Buradan sıradaki ilmeğimi böyle şişime aldım. İkisini birlikte ördüm. Böyle yukarıya doğru çıkacağız. Bakın şöyle şu her sıra başındaki ilmeği alacağız. Bu şekilde yukarıya doğru gidelim. Evet, yukarıya kadar çıkarak geldim. Şurada bir sıra kaldı. Şöyle o ilmeği alacağım fakat şuradan da bir ilmek alacağım. Çünkü açıklık oluşmasını istiyorum. Bunu aldım. Buradan bir ilmek daha aldım. Böyle bakın 3 tane var. İlmeğim. Üçünü birlikte ördüm. Şimdi örgümü çevirdim. Bakın şöyle. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bu ilmeğim var. Bakın buradan bir ilmek. Buradan da bir ilmek aldım. Üçünü birlikte ördüm. Şimdi 2 ilmeğim kaldı. Onların da ikisini birlikte örüp örgümü bitiriyorum. Şöyle bir kez daha ördüm. Burada ipimizi keselim. Şöyle tığla iç kısma gizleyelim. Bakın böyle burayı da örmüş olduk. Bu şekilde bakın patiğimizi sıfır dikişle tamamlamış olduk. Bakın hiç dikişsiz bir patik örmüş olduk. Çok güzel, çok kullanışlı. Severek giyebileceğiniz bir patik modeli oldu. Şöyle ayakta duruşu da gerçekten çok güzel. Farklı renklerde kombin yaparak böyle bir sürü model örebilirsiniz bu şekilde. Kolaylıkla da satışını da yapabilirsiniz. Çok kullanışlı, dikişsiz, güzel bir model oldu. Dilerseniz etrafına krem renkle de güzel bir kenar oyası da yapabilirsiniz. Ben böyle sade bir şekilde bıraktım. Taban kısmını tekrar göstereyim sizlere.
Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğer şimdi örmek istemezseniz kaydet kısmına tıklayarak kaydedip daha sonra tekrar dinleyip izleyip tekrardan örebilirsiniz. Hoşça kalın.